2018'de Rockstar Games dünyaya sadece bir oyun sunmadı. Vahşi Batı'nın tozlu topraklarına yaşayan, nefes alan bir ruh üfledi. Bir kanun kaçağının trajik kefaretini ve bir devrin kaçınılmaz sonunu anlatan unutulmaz bir destan yarattı. Peki bir oyunu basit bir eğlenceden ayırıp ölümsüz bir sanat eserine dönüştüren o sihirli dokunuş neydi? Bu videoda işte bu sorunun cevabını arayacak ve Red Dead Redemption 2'nin sanatsal dehasını katman katman inceleyeceğiz. Peki bu destansı atmosferi yaratan neydi? Bu sadece bir his mi? Yoksa somut bir sanatsal dehanın sonucu mu? Oyun dünyasının en prestijli ödüllerinden The Game Awards bu sorunun cevabını veriyor. En iyi anlatı, en iyi müzik, en iyi ses tasarımı. Bu ödüller Red Dead Redemption 2'nin sadece bir oyun değil, aynı zamanda bilinçli bir sanat eseri olduğunun altını çiziyor. Gelin bu sanat eserinin tuvaline daha yakından bakalım ve her şeyin başladığı yere, yani oyunun nefes kesen görsel dünyasına gidelim. Oyunun görsel kimliği 19. yüzyıl Amerikan manzara ressamlarından derin izler taşır. Dramatik ışık kullanımı, doğanın görkemi ve medeniyetin vahşi doğayla çatışması. Bu temalar oyunun dijital manzaralarında yeniden hayat bulur. Red Dead Redemption 2'de dünya sadece bir arka plan değil, hikayenin kendisidir. Ve bu hikaye büyük bir travmayla başlar. Blackwater'daki başarısız soygun. Biz bu olayı asla görmeyiz. Sadece sonuçlarını yaşarız. Karlı dağlardaki bu umutsuz kaçış, çetenin altın çağının bittiğinin ve hayatta kalma mücadelesinin başladığının soğuk bir ilanıdır. Bu travmanın ardından çetenin sığındığı ilk yer Heartlands'tir. Geniş, verimli topraklar ve açık gökyüzü sanki Blackwater'da yaşanan felaket hiç olmamış gibi bir umut fısıldar. İşte bu noktada oyunun haritasının aslında Yas'ın 5 evresini temsil ettiği o muhteşem teori devreye giriyor. Heartlands, her şeyin yoluna gireceğine inanılan o tatlı inkar evresidir. Un par de ojitos negros, cielito lindo de contrabando. De la sierra morena, cielito lindo vienen bajando. Ancak bu inkar perdesi güneye ve Moyne indikçe yırtılır. Eski plantasyonların ardındaki gizli nefret, bataklıkların boğucu havası ve bitmek bilmeyen iç çatışmalar. Burası, çetenin hem kendi içindeki hem de dış dünyadaki düşmanlıklara karşı biriken öfkesinin patlama noktasıdır. Dünya daralmaya, renkler solmaya başlar. Bu, öfke evresidir. Öfke bir çözüm getirmez ve çete son bir umutla medeniyetin kalbi Saint Denis'e sığınır. Burası, kurtuluş için her şeyin masaya konduğu yozlaşmış bir pazarlık yeridir. Dutch, hem şehrin karanlık güçleriyle
hem de kendi idealleriyle pazarlık yapar. Ancak bu kumar masası çetenin en büyük kayıplarını yaşadığı yer olacaktır. Ve pazarlık kaybedilir. Çete dağılır ve Arthur kendini her şeyden uzakta bir hapishane adası olan Guarma'da bulur. Burası, coğrafyanın kendisinin bir umutsuzluk anıtı olduğu yerdir. Yabancı topraklar, tanıdık olmayan tehlikeler ve yitip giden yoldaşlar. Bu, çetenin en dip noktası, en karanlık depresyon evresidir. Guarma'dan sonra geri dönülen dünya artık eskisi değildir. Roanoke Ridge'in tekinsiz ormanları ve Ennisburg'un kömür tozlu sokakları artık bir kurtuluş umudunun kalmadığı, kaçınılmaz sonun kabullenildiği bir coğrafyadır. Van der Linde çetesinin trajik yolculuğu coğrafyanın dilinden işte böyle anlatılıyor. Harita, karakterlerin ruh haliyle birlikte nefes alıyor ve ölüyor. Bu, çevresel hikaye anlatımının ne kadar güçlü bir sanatsal araç olabileceğinin kanıtıdır. Oyunun kalbinde bir anti kahramanın trajik kefaret yolculuğu yatar. Arthur Morgan ölümlülüğüyle yüzleştiğinde derin bir ahlaki uyanış yaşamıştır. Kalan zamanını geçmiş günahlarını telafi etmek ve John Marston'a yeni bir hayat şansı vermek için harcar. Bu, onun kendi kurtuluşunu inşa etme hikayesidir. Peki karakterin ismi? Arthur Morgan ismi bile bu trajik yolculuğun bir özeti gibidir. Arthur, onur ve adaletle anılan efsanevi kral Arthur'u akla getirir. Tıpkı Arthur'un onur sisteminde aradığı ahlaki kod gibi. Morgan ise daha karanlık bir mirasa sahiptir. Kral Arthur efsanesindeki ikilemli büyücü Morgan Le Fay'i ve Kelt mitolojisindeki kader ve ölüm tanrıçasını çağrıştırır. Bu isim onurlu bir ruhla kaçınılmaz bir kaderin trajik birleşimidir. Red Dead Redemption 2 sadece bir adamın değil, bir devrin sonunun hikayesidir. Vahşi Batı miti, medeniyetin ve sanayileşmenin acımasız çarkları arasında ezilir. Sadakat ihanete, aile kavramı ise parçalanmaya mahkumdur. Oyunun dehası bu unsurların bir araya gelerek kusursuz bir bütün oluşturmasıdır. Görseli, anlatısı ve sesiyle parçaların toplamından çok daha fazlasını sunar. Eleştirilen yavaş temposu aslında en büyük gücüdür. Bizi acele etmekten alıkoyar ve bu dünyada gerçekten yaşamaya davet eder. Bu yüzden Red Dead Redemption 2 sadece oynanan değil, içinde yaşanan, hissedilen ve üzerine düşünülen emsalsiz bir başyapıttır. Video oyunlarının nedenle güçlü bir sanat formu olabileceğinin nihai kanıtıdır.